Piyasa allak bullak. Bitcoin'de büyük bir düşüş mü geliyor? Acaba 6000 dolara mı düşecek? Bugün arkanıza yaslanın, kahvenizi, çayınızı alın. Genel olarak Bitcoin'i konuşacağız. Tabii ki altcoin piyasasına da değineceğiz. Özellikle Libra tarafında yeni gelişmeler var. Libra üzerinden tüm altcoin'lere doğal bir regülasyon gelebilir mi? Türkiye'de de mesela çok fazla yatırımcısı olan hangi popüler altcoin bundan önemli derecede etkilenebilir? Ve şu an bu piyasada yatırımcılar özellikle nelere dikkat etmeliler? Yani Bitcoin'de hangi hareket gelirse peşinden başka neyi beklemeliyiz? Gardımızı tabiri caizse neye göre almalıyız? Hepsi bu videoda olacak. Dostlar, piyasa çok hareketli. Duyuru yapmıyorum. Kanalıma abone olun falan da demiyorum. Bam bam olaya giriyorum. Zaten çekilişi falan da biliyorsunuz. Şimdi neden böyle oldu? Yani neden bir anda düştük derseniz de genel piyasada hikaye anlamında bir olay yok. Yani işte bilmem ne abimiz çıktı şunu açıkladı. Bitcoin'e dair şunu dedi bunu dedi. O yüzden Bitcoin düştü diye bir şey yok. Burası çok net ama dostlar keşke bunun tam tersi olsaydı. Evet, doğru duydunuz. Gerçekten doğru duydunuz. Bitcoin'in geleceğine bu kadar inanan ben çıkıyorum. Hepinizin huzurunda tam şu anda diyorum ki keşke 2017 yılında olduğu gibi JP Morgan'ın CEO'su bir yandan Bitcoin üzerine gizli böyle bir çalışma grubu kurarken diğer yandan da basına deseydi ki Bitcoin dolandırıcılıktır. Böylelikle düşüşün bir adı olsaydı. Yani Bitcoin bundan dolayı düşseydi. Derdik ki hani kanka iyi oldu boş ver. Hazır Jamie abimiz de Bitcoin'i düşürüyorken biraz daha toplayalım ucuz derdik. Öyle de olmadım yani. Biz Jamie her çıkıp böyle abuk subuk bir laf ettiğinde oh ne ala yani biraz daha konuşsun da daha aşağılardan alalım derdik. Ha tabii bunda Bitcoin'in çok aşırı aşağılara düşmemesinin de etkisi var. Yani yalan yok, çok düşse belki bunu biz de istemezdik. Şu parantezi açıp hemen devam edeceğim. Bakın bu söylediklerimden Bitcoin'de umutsuz olduğum anlamı kesinlikle çıkmasın. Tam aksi bu düşüşlerin zaten işin doğası gereği olduğunu söylüyorum. Önümüzdeki birkaç sene için de gayet umutluyum. O konuda bende hiçbir değişiklik yok ama eminim izleyenler arasında hani sadece alıp uzun vadeli bekleyenler yok. Saatlik, günlük, haftalık alıp satanlar da var. Dolayısıyla daha bugünlerini konuşacak olursak Bitcoin 6000 dolara düşebilir mi? Evet dostlar, düşebilir ki zaten şu aralar CoinDesk gibi, Cointelegraph gibi global kripto para sitelerine baktığımızda genel algı ne biliyor musunuz? Genel algı satıcıların fiyatı aşağı yönlü baskıladı yönünde. Ama 6000 doları konuşmak için öncesinde bir yerden teyit almamız gerekiyor. Orası da bakın lütfen çok dikkatli dinleyin. Orası da Bitcoin'in Haziran ayından beri 10-15 defa falan böyle destek alıp yükseldiği 7750-7500 dolar bölgesi. Yani ne demek istiyorum? 7750-7500 doların altına düşmesi ve buralarda kalması, yukarı tırmanamaması gerekiyor. Ha bu gerçekleşirse de ne olur abi? Arada başka bir çok böyle sağlam bir dayanak olmadığı için de bir anlamda da hoş geldin 6200-5800 dolar diyebiliriz diye tahmin ediyorum. Bu 6200-5800 bölgesi de yani o bölge sağlam destek noktaları. Geçen sene bu zamanlar tam da bu dediğim destekten güç alarak yükselmeye çalışıyorduk mesela dostlar. Ha özetleyecek olursak da Bitcoin'de 6200-5800 dolar kapılarının açılabilmesi için bir kere dostlar her şeyden önce bundan daha da güçlü belki bir destek noktası olan ve belki hani Bitcoin'e dair 5 videodur 10 videodur söylediğim bakın en önemli destek noktaları 7700-7500 bölgesi diyordum ya, hatırlıyorsunuzdur belki. İşte bu bölgenin 7750 tam rakam verecek olursak 7750-7500 altına düşmesi gerekiyor. Düşebilir mi derseniz de evet düşebilir. Bunun da bence iki sebebi var. Birincisi daha geniş bir planda bakacak olursak Haziran sonlarından beri bir alçalan üçgendeyiz. 9800 dolar civarlarında da alçalan üçgende olduğumuzu konuşuyorduk. Yine kripto sözlükte hatırlarsınız. Sonrası malum zaten konuşmaya gerek yok. İşte yine bir alçalan üçgendeyiz. Bu bir cepte. İkincisi de daha küçük planda da Ağustos başlarından beri bir alçalan takoz formasyonundayız. Yani kalıp bir şekilde aslında ilerliyoruz. Ha alçalan takoz iyidir bu arada. Bunu da söyleyeyim. Yani şöyle iyidir. Yükselişi müjdeler. Büyük anlamda büyük ihtimalle her zaman tabii ki diyemeyiz ama o hattın içinde yükselişi bekleye de düşebilirsin de. Bu hattın içerisinde dostlar ileride yukarı doğru kıracak şekilde ilerleyebiliriz. Hani böyle bir şekilde aşağı doğru kırmak üzere ilerleyebiliriz. Burada ben bir parantez açayım dostlar. Hani ben şimdiden söyleyeyim de siz de o hareket olursa anlayın diye söylüyorum. Bakın eğer
Bitcoin 8600 üzerine çıkarsa ve oralarda tutunursa, 8600 üzerinde tutunursa bu takoz kırılmış ve artık bitmiş anlamına gelebilir. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Bitcoin bugün, bakın bugün 8600 dolara yükselsin. Bu hani az önce konuştuğumuz alçalan üçgen var ya, şöyle bir hareket oluyor. O da bozulmuş oluyor ve oradan da büyük ihtimalle daha da yükselebilir. Bir de mesela hazır yeri gelmişken söyleyeyim abi. Birkaç gündür Bitcoin 8300-8500 bölgesindeydi ya, sonrasında 7900-8000 bölgesine düştü. İşte burada ben lütfen şunu gözden kaçırmayalım abi. Saatlik bakacak olursak bir simetrik üçgen vardı, o kırıldı. Genelde formasyonlara daha çok belli olsun diye bizler 4 saatlik falan bakarız ama arada da saatlikte de gerçekten ilginç gelişmeler olabiliyor. Yine de özetleyerek iyice pekiştirecek olursak 6200-5800 arası için ne gerekiyordu? Duyamadım. Evet, 7750-7500 bölgesi altına düşmek ve oralarda kalmak gerekiyordu. Yine de anlattıklarım hiçbiri tabii ki biliyorsunuz yatırım tavsiyesi değil, sadece bilgilendirme amaçlı dostlar. Şimdi Eren, hani sen niye bize bu kadar teknik analizden bahsettin diye bu bölüm için sorabilirsiniz. Bunun da iki nedeni var. Bakın onları da konuşalım. İki nedeni var. Her zaman bazı şeyler net olmayabiliyor ama şu aralar daha net gibi birçok şey dostlar, bende en azından. İkincisi de Bitcoin'i yeniden heyecanlandıracak, böyle eski günlerini, eski o şaşalı günlerine döndürecek hikayeler arıyoruz. Hepimiz arıyoruz abi. Yalan yok yani. Yüzleşelim abi, hepimiz arıyoruz ve az sonra konuşuyoruz ama bakın çok samimi söylüyorum. Herkesin haklı olarak da konuştuğu belki şu halving, yani blok yarılanması meselesi var ya, işte dostlar bana ondan çok daha fazlası gerekiyor. Yani tamam, blok yarılanması önemli bir şey, iyi bir şey ama ben konuyu şuraya bağlayacağım dostlar. Bitcoin'e yükseliş için elimizde kesin olan, bakın bu kesin olan ve kesin olmayan hikayeler var. Yani hikaye demeyelim, belki çıkarım diyelim ama kesin olan tarafı ise şu: Mayıs 2020'de blok yarılanması, yani Bitcoin madencilerin artık yarı yarıya daha az Bitcoin üretecek olmasıyla birlikte piyasaya yeni girecek olan Bitcoin sayısı yine aynı şekilde yarı yarıya düşecek. Şu anki düşüşlerin, yani Bitcoin fiyatındaki düşüşlerin de nispeten daha kısa süreli olabileceğini ve özellikle de Mayıs'tan birkaç ay önce Bitcoin'in fiyatının yükselebileceğini, daha ivmeli şekilde yükselebileceğini düşünüyorum. Şu anda da mesela ekranda görüyorsunuz, ilk blok yarılanmasıyla Bitcoin tam 90 kat yükseliyor. İkinci blok yarılanmasıyla 28 kat yükseliyor. Şimdi de beklenti çok daha fazla. Ama tabii bu 90 kat yükselişler, 28 kat yükselişler 1-2 senede düşe kalka olan şeyler. Yani özellikle aramıza yeni katılan arkadaşlar şöyle düşünebilirler ki çok normal bu arada. Ben de baştan aynen şu şekilde düşünüyordum. Hani blok yarılanması olacak ya, Bitcoin oradan jet hızıyla böyle hani hiç durak olmadan, düşmeden, kalkmadan jet hızıyla böyle aya kadar çıkacak. Bilmem kaç kat yükselecek falan. Böyle bir dünya yok. Bitcoin'de de yok, başka coinlerde de yok. Hisse senetlerinde hiç yok. Neyse, geçmişe baktığımızda blok yarılanmasıyla birlikte gerçekleşmesi yüksek ihtimal olan ama hani elbette kesin olmayan bu yükselişe yönelik de ayrı bir video yapacağım zaten. Yani orada da konuşuruz ama birkaç senelik beklentimi de duyacaksınız. Belki de çok şaşıracaksınız ama paylaşacağım. Bunun dışında dostlar, bunun dışında altcoin'leri de genel olarak konuşacak olursak da mesela XRP abi. XRP'ye büyük yatırım yapanların en az Ripple şirketi kadar takip etmesi gereken bazı belli başlı olaylar var. Biliyorsunuz bunların biri uzun süredir sessiz olan, yani kripto para çıkaracağını açıklayıp sonradan sessizliğe bürünen tam 200 senelik Amerikan bankacılık devi JP Morgan, diğeri de Facebook. Bu arada Facebook tarafında da yeni ve önemli haberler var dostlar. Gerçi hani Libra kanadında son zamanlarda dağılmalar da var ama tabi Libra'ya Amerikan hükümeti, senatosu falan hafiften karşı çıkınca Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'ü çağırıp kardeş hayırdır, sen para basıp yaşadığın ülkenin dolarına, ki dolayısıyla da bir anlamda hükümetine rakip mi olacaksın falan diye böyle kulağını çekince inceden Libra ekosistemi içerisinde yer alan bir PayPal, 2 Visa, 3 Mastercard, 4 eBay, 5 Stripe ve 6. olarak da Booking.com gibi şirketler Libra'dan ayrıldığını açıkladı dostlar ama tabii yani Facebook sonuçta bu saydığım şirketlerin çoğundan büyük. Dolayısıyla hedefine öyle veya böyle ulaşabilir. Bir de Zuckerberg yanılmıyorsam 23 Ekim'de Amerika'da Finansal Hizmetler Komitesi önünde Libra hakkında bir açıklama yapacak. Gerçi hani Zuckerberg bunu beklemeden de dedi ki Libra şu an Meksika'da ve Hindistan'da zaten
test edilmeye başlandı. Ya bu işler biraz da böyle ya. Yani yeni bir şeyler yapıyorsan illaki risk alırsın ve yolun daha da zorlu olur. Gerçi bu demin hani Libra'dan ayrılan şirketler var ya, eBay'dir, işte ne bileyim Stripe'dır, Booking'tir falan. Libra bir okey alsın, emin olun abi koşa koşa gelir bunlar. Onların derdi devletle ters düşmeyelim. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın hesabı. Yani onların derdi bu abi. Tabi haklı da olabilirler illaki. Konuyu şimdi isterseniz biraz da Libra üzerinden altcoin'lere bağlayalım. Çünkü altcoin'leri de eminim merak ediyorsunuzdur. Şimdi dostlar bakın, Libra kör topal da olsa Facebook'un itici gücüyle yoluna devam edebilirse ki önümüzdeki günlerde veya haftalarda bu konu daha da netleşir diye düşünüyorum. Yoluna devam edebilirse Bitcoin, bakın Bitcoin daha da bir önemli bir konuma gelip daha bir dijital altın olarak algılanabilir her geçen gün. Piyasada da biliyorsunuz yüzlerce binlerce olan altcoin'lere de Libra'nın merkezinde olduğu, Libra'nın kuru yani merkezinde olduğu doğal bir regülasyon süreci başlayabilir. Yani yasa yapıcıların bak burada benim borum öter ha, benim dediğimi yapacaksın tarzı değil de, bu tarz dayatmalarla değil de işe yarayan veya yaramayan diye coin'ler, altcoin'ler ayrılabilir. Burada da tabii benchmark yani kıstas alınacak şey de Libra olabilir dostlar. Zaten Libra yoluna bir şekilde devam edecek olursa da bundan en çok etkilenecek şirket Ripple ve coin'i de tabii ki XRP olabilir. Burada neredeyse 2 haftada bir biliyorsunuz yani XRP videolarını bol bol yapıyoruz. Yani XRP videolarında bu konuyu bol bol konuşuyoruz, analiz ediyoruz abi ama Ripple'ın CEO'su da yani maşallah aylardır uyuyordu resmen. Yani uyuyordu derken piyasada çok bir olayını valla ne yalan söyleyeyim ben görmüyordum. Ne Ripple'ın ne de XRP'nin ama şimdi baksanıza 2 aydır falan XRP aşağı Ripple yukarı böyle bayağı aktifler. Ayrıca küçük ölçekli ortaklıklar, satın almalar falan da yapıyorlar. Hatta çok yeni bir haberi paylaşayım sizinle bakın. Şu an tam bu anlattıklarımı destekler nitelikte. Amerika'nın bir başka bankası olan Bank of America, Ripple'ın dağıtık defter teknolojisini test etti. Bakın bir de gerçekten böyle bir şey var. Nereden biliyoruz abi? Nereden biliyoruz? Ripple'ın, EOS'un ya da ne bileyim başka popüler altcoin'lerin çok büyük şirketlerle görüşmeler, olası iş ortaklıkları, denemeler yapmadığını. Yani bu görüşmeler, bu denemeler illa böyle basına açık şekilde mi yapılacak? Yani basına kapalı şekilde yapılamaz mı? Yani gerçekten madalyonun bir de bu yüzü var. Bunu paylaşmak istedim ve bugün biliyorsunuz bol bol deli dolu bölüm yaptık. Siz bunları izlerken ben de muhtemelen Euroasia Blockchain Summit'te olup size oradan bol bol yeni bilgiler getireceğim ve bir videoda paylaşacağım bir aksilik olmazsa. Şimdi ne yapalım dostlar? Bakın hiçbir yere ayrılmayın ki. Şimdi önce bugünün bonus bilgisini verelim ve sonrasında da bir önceki videoda sizden gelen soruları cevaplayalım ve yorumları okuyalım. Bugünün bonus bilgi köşesinde size dünyanın en küçük meyvesini ve aynı zamanda en küçük çiçekli bitkisi olan ve Asya'da düzenli olarak yetiştirilen Wolfia'yı tanıtmak istiyorum. Wolfia o kadar küçük ki, o kadar küçük bir meyve ki bir parmağı herhalde ben şöyle bir baktım 100-200 tane falan sığabilir. Merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Şimdi bonus bilgiden sonra sizden gelenlere geçelim. Bu sizden gelenler köşesi de hoşuma gitti valla. O yüzden burada bu köşede bol bol okumak için yorumlarınızı, sorularınızı her zaman yayınlanmış en son videonun altına bekliyorum. Kanalıma abone olup zile dokunmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayın dostlar diyerek şimdi geçelim. Evet, gizli adam diyor ki 0.005 BTC var blockchain cüzdanında ve bu BTC ile günlük olarak nasıl para kazanabilirim, günlük ne kadar kazanabilirim demiş. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim gizli adam, her ne kadar senin nickin gizli adam olsa da elinde olan Bitcoin miktarını ben böyle public şekilde halka açık YouTube videosu altında, Facebook'ta, Twitter'da yazmanı kesinlikle önermem. Belki de sadece burada yazdın ama hazır yeri gelmişken biz herkese söylemiş olalım. Güvenlik anlamıyla söylüyorum. Yani bununla günlük olarak nasıl para kazanırsın? Bence en hızlı şekilde önce öğren. Yani belki de biliyorsundur. Önce Alsat'ta vesairede neler yapılabilir? Bunun için de başlangıç seviye adlı playlistimi mutlaka izle. Ondan sonra da yavaş yavaş gir. Yani 0.005 BTC ile girmene gerek yok illa. Mesela 100 lira al, tamam mı? 100 lira. Bu 100 lirayı koy abi borsaya. Herhangi bir borsaya. İşte Paribu olur, BTC Türk olur, bilmem ne olur. Bakalım onu 120 lira mı yapıyorsun yoksa 80 liraya mı düşürüyorsun? Buna bir bak. Yani küçük bak ki zararında küçük olsun. Serkan Biçer diyor ki
Teşekkürler. Elinize sağlık, dilinize sağlık. Sizden bir de stable coin'ler yani stabil coin'lerle ilgili de detaylı bir video alabilir miyiz? Bununla ilgili detaylı bir videom var kanalımda. Hatta bu yorumun altına ben o videomun linkini de attım. O videoda sadece hani biz böyle sürekli Tether'dir bilmem nedir falan konuşuyoruz ama ya da USPEX'tir bilmem nedir falan ama dostlar sadece dolar yedekli, dolar backup'lı stabil coin'ler yok. Mesela altın yedeklisi de var bunların. Her ne kadar çok popüler olmasa da onlar da var. Ben işte o videoda bu konuyu ele almıştım. Öner Sarı diyor ki bir tişört isterim, tişört benim olacak, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı demiş. Gülücük atmış. Akın Asamaz da diyor ki Bitfinex'ten BitTorrent aldım fakat işlem hacmi çok düşük. CoinMarketCap'te Binance gibi işlem hacmi yüksek bir borsaya geçsem 24 saatte al sat rahat yapabilir miyim? İşlem hacmi yüksek borsalarda daha mı iyi fiyat hareketleri oluyor? Yani daha mı oynak oluyor? Teşekkürler şimdiden demiş. Bunu şöyle cevaplayayım. Evet öyle oluyor. Yani atıyorum Bitcoin %10 düştüyse belki hacimsiz borsaya bu %8 yansıyor olabilir veya %6 yansıyor olabilir ama çok hacimli borsalarda gerçekten daha böyle bir sert hareketleri hissedebiliyorsunuz. Şahin Çelik diyor ki çok teşekkürler Eren Bey. Hakan Kavçin, Ledger vesaire donanım cüzdanlar private key üreticilerin elinde olduğu anlamına gelmiyor mu? Evet böyle bir olay var. Yani biz burada Ledger'ı anlatıyoruz vesaire ama ben hiçbir zaman Ledger'ın en güvenli sistem olduğunu söylemem. Daha güvenlisi derim. Yani gerçekten bu işte en güvenlisi diye bir şey yok. Onun dışında Saffet Ami Usta demiş ki biz bir yolculuktayız. Bir önceki videoda demiştim Kripto Sözlük ailesi olarak biz bir yolculuktayız demiştim. Onu atfen söylemiş. Dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Böylelikle siz bunları yaparsanız çekilişe de katılmış olursunuz. Görüşürüz.